Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı kolay, hem yetişkin hem de çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için ilmeklerimi şişime çıkartarak başladım. Lastik örmeden direkt modeli üzerine kurmaya başlayacağım. İsterseniz bu modeli beğendiğiniz bir lastiği örebilirsiniz. Dilerseniz de lastik örmeden de direkt modelle başlayabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayısı 12. Her model 12 ilmekten oluşmaktadır. Ben bugün sizlere iki model üzerinden anlatımımı yapmaya çalışacağım. 12, 12, 24 ilmek. Modeli tamamlamak için de sonuna mutlaka bir tane ilmek ilave ediyoruz. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. İki model için 25 ilmek, birer tane de kenar ilmeği ekledim sağ ve sol. Toplamda 27 tane ilmeğim var. Örgümün ön yüzündeyim ve birinci sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. 2 ilmek düz. 1, 2. Bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir artırma yaptım ve bir ilmek düz ördüm. Burası bizim 12 ilmekten oluşan ilk modelimiz. Şöyle saydığımız zaman kenar ilmeğim 2, 4, 6, 8, 10, 12. Birinci model bitti ve tekrar ikinci modelle devam ediyorum. 2 ilmek düz. İki model arasında 3 tane düz ilmeğim olacak böylelikle. 2 düzden sonra bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola doğru kestim. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Devamında bir artırma. 2 ilmek düz. Normalde bir düzle ikinci modelimi tamamlıyordum. Bu da artı bir ilmek eklemiştik ve sonda 2 tane düz ilmeğim oldu. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra bu sıramı tamamlıyorum. Modelimin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde düzleri düz, tersleri de ters olarak örüyoruz. İlmekleri nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum. Artırmış olduğum ve kesmiş olduğum ilmekler de ters örülüyor. Burada artırdığım ilmeğim var. Bunu da ters olarak örüyorum. 4 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 4 ilmek ters. Model sadece ön yüzde kuruluyor. Arka yüzde ilk sırasını birlikte ördük. Kalan arka yüz sıralarında ilmekleri gördüğünüz gibi örerek devam edebilirsiniz. Tekrar geldim ön yüzüne 3. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra burada düz ilmeklerim çoğalmaya başlıyor. 1,
2, bir alt sırada artırmış olduğum ilmeğim 3. 3 düzden sonra bir artırma yapıyorum. Şimdi kestiğim ilmeğim var. Arkasında da 2 ters ilmek. Bunun bir tanesini düz ilmekle birlikte sola doğru, yani içe bir kesim yaptım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Tekrar burada kesim yerine geldim. 2 tersten birincisini ters olarak ördüm. Kalan diğer tersi de kestiğim ilmekle birlikte yönleri farklı olduğu için çevirip sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. Şimdi burada da ortada 3 tane düz ilmeğim vardı. Buradaki ilmeklerim de çoğaldı. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. 5 düzden sonra bir artırma yapıyorum. İkinci modelde kesim yerine geldim. Kestiğim ilmek ve önündeki ters ilmekle ikisini sola doğru kestim. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. 2 tersten birincisini örüyorum ters olarak. Kalan ters ilmeği de arkasında kestiğim düz ilmekle birlikte içeriye doğru, yani sağa doğru bir kesim yapıyorum. Kestikten sonra artırmamı yaptım. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıramı da ön yüzde tamamlamış oldum. Arka yüze geldiğimiz zaman arka yüzde düz ilmekleri düz, ters ilmekleri de ters olarak örüp sırayı tamamlayalım. Modelin 5. sırası ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz. Bir artırma yapıyorum. Şimdi burada son kez kesim yapıyoruz. Kestiğim ilmek ve hemen arkasındaki diğer ters ilmekle birlikte sola doğru kestim. Bir ilmek düz. Kalan ters ilmeği de arkasındaki düz ilmekle birlikte sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz. Şimdi ikinci modelin kesme yerine geldim. Tekrar bir artırma yapıyorum. Son ters ilmekle kestiğim düz ilmeği birlikte içe doğru sola kesim yaptım. Bir ilmek düz. Ters ilmekle düz ilmeğin de yönü farklı olduğu için çeviriyorum. Bunun ikisini de sağa doğru bir kesim yapıyorum. Artırmamı yaptım. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Kenar ilmeğimi de ördüm ve 5. sıramı da ön yüzde tamamlamış oldum. Arka yüze geldiğimiz zaman tersleri ters, düzleri de düz olarak örüp bu sırayı tamamlayalım. Şimdi modelin son sırasında arka yüzde düz ilmek hiç kalmadı. Sadece ters ilmekle son sırayı örüp tamamlamış olduk. Birinci model bittikten sonra ikinci modele geçiyoruz. Kaydırmalı bir model olduğu için yerlerini değiştiriyoruz. Sağda ve solda da yarım model olacak şekilde ikinci modeli kurmaya başlıyoruz. Şimdi 7. sıra ön yüzündeyim. Burada artık kaydırmaya başlayacağız. Öncelikle kenarda yarım model yapıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 tane ilmeği sağa doğru kesmem gerekiyor. Yönleri farklı olduğu için çevirdim ve ikisini sağa doğru kestim. Bir defa artırma yapıyorum. Burası bizim yarım olan modelimiz. Artırmadan sonra 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Tekrar artırma yapıyorum. Şimdi modeli buradaki ajurlu olan bölüme kuruyoruz. Artırma yaptıktan sonra 2 ilmeği sola doğru kesiyorum.
2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum ve sola doğru kesiyorum. Tekrar bir artırma yaptım. Burada 3 ilmek düz örüyorum. 2 ve 3. Bir defa artırma yapıyorum. Burada da aynı şekilde yarım model yapıyoruz. Buradaki ilk 2 ilmeği sola kesiyorum. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz ve kenar ilmeği. İkinci modelin birinci sırasını yani 7. sırayı da bu şekilde kurmuş olduk. Arka yüze geldiğimiz zaman da düzleri düz, tersleri de ters olarak örüp bu sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünde 9. sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 1 ilmek düz. 2 düz ilmekten bir tanesini, pardon, 2 ters ilmekten bir tanesini ters olarak örüyorum. Kalan ters ilmekle de arkasındaki kestiğim ilmeği yönü farklı olduğu için çeviriyorum ve bunları sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 3 düz ilmekle başlamıştık. Buradaki düz ilmeklerim çoğalmaya başladı. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. Şimdi burada da kesme yerine geldik. Kestiğim ilmek ve hemen önündeki ters ilmekle birlikte ikisini içeriye doğru sola bir kesim yaptım. Bir ilmek ters, bir düz, bir ters, ters ilmekle düz ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Sağa doğru kestim. Bir defa artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Tekrar artırmamı yapıyorum. Yarım desenli olan diğer kenara geldim. Düzle ters ilmeği birlikte sola doğru kestim. Bir ilmek ters, bir düz, kenar ilmeği. Ön yüzde de sıramızı tamamladım. Arka yüzde bütün ilmeklerimi nasıl görüyorsam o şekilde örüp geliyorum. Modelimin ön yüzünde 11. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. Bir tane ters ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimin de yönlerini çeviriyorum ve sağa doğru son kez ön yüzde kesim yapıyorum. İki ilmeği birlikte kestim. Bir defa artırma yapıyorum. Burada da düz ilmeklerim artık çoğalmaya başladı. Artırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. Bir defa artırma yaptım. Buradaki desenimizde de son kez kesme yapıyoruz. Artırmadan sonra düz ve ters ilmeği sola doğru içeriye bir kesim yaptım. Bir ilmek düz. Şimdi tersle de düz ilmeğimi son kez sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz. Tekrar artırmamı yapıyorum. Düzle ters ilmeği burada da yarım olan deseni son kez kestim. Bir düz ve kenar ilmeği. 11. sıramızda
ön yüzde tamamlamış olduk. Modelin arka yüzünde bütün ilmekleri baştan sona kadar ters örüyoruz. Düz ilmek kalmadı burada artık. Sıra sonuna kadar örelim. Modelimin ön yüzüne geldim ve toplamda 12 sıra örerek modeli tamamlamış olduk. Kaydırmalı bir model. 6 sırasını ilk model için, diğer 6 sırasını da diğer ikinci kaydırmalı model için ördük. 12 sıraya tamamladık. Şimdi ikinci modele geçtiğimiz zaman tekrar ilk baştaki birinci modelin tekrarını yapıyoruz. Bunun da ilk sırasını birlikte örelim. İkinci modelin birinci sırası için kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. 2 ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Bakın düz olan ilmeklerimin üzerine kurmuş oldum. Sola kestikten sonra 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmeği birlikte yönünü çeviriyorum ve bunları sağ bir kesim yapıyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Şimdi birinci modelimi burada kurmuş oldum. Bir ilmek de düz olarak örüyorum. Toplamda 12 ilmeği bir model için ördüm. Devamında 2 ilmek düz. Şöyle yaptığınız zaman bu ortadaki desenin üzerine 3 tane düz ilmek geldi. Tekrar artırmamı yapıyorum. Diğer düz ilmeklere de bir model daha kuruyoruz. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters, bir düz, 2 ilmek ters, 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 2 ilmek düz, kenar ilmeği. İkinci modelimizin birinci sırasını da ön yüzde tamamladık. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp sırayı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modeli de sizlere fikir olması için angora tarzı bir iple örerek hazırladım. 2,5 numarada şiş kullandım. Lastik kullanmadan boncuk ilmek atma tekniği kullanarak modeli üzerine kurdum. Kenarda da bir düz bir ters tekstil tipi lastik ördüm. Hem yetişkin hem de çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oldukça kolay, keyifli bir model. Arka yüzüne de şöyle bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.